Merhaba, hoş geldiniz. Kanalıma ve mutfağıma sefalar getirdiniz. Bugün çok güzel, farklı ve sağlıklı bir tarifle karşınızdayım. Taze soğan yemeği yapıyorum. İddia ediyorum bu yemeği hiçbir yerde yememişsinizdir. Çünkü ben yemedim, bunu ben kendim uydurdum. Canımın çok pırasa çektiği bir zamanda pırasa bulamamıştım ve taze soğanla yapayım demiştim. İnanılmaz lezzetli olmuştu. Sizinle de paylaşmak istedim. Hadi buyurun tarife. Öncelikle kuru soğanımızı yemeklik olarak doğruyoruz. Biraz ufaltıyoruz. Doğradığımız soğanları hemen tenceremize alıyoruz. Yanımda tencerem. 2 diş sarımsağımız var. Sarımsaklarımızın üzerine birazcık vurarak onları da ufaltıyoruz. Çok minik yapmaya gerek yok. Eriyecek zaten. Diğer taraftan bir adet havucum var. Havucumu da ortadan ikiye bölüyorum. Bunu da ikiye bölüyorum. Yani 4'e bölmüş oluyorum. Havuçlarımı küçültmüş bir şekilde doğruyorum. Çok inceltmiyorum ama kalın da yapmıyorum. Şimdi bir tane domatesim var. Kabuklarını soydum. Bunları da orta irilikte küp küp doğruyorum. Evet, geldik şimdi yemeğimizin başrol oyuncusuna. Çok iyi yıkanmış 2 demet taze soğanımızı şu irilikte doğruyoruz. Çok fazla ufaltmıyoruz. Erimesin yemeğimizin içinde. Pırasayı düşünün onun gibi. Sonuçta pırasa da aslında soğanla aynı aileden geliyor. İkisi de çok sağlıklı, çok lezzetli. Bütün soğanlarımı bu irilikte doğrayacağım. Tenceremi ocağıma aldım ve altını yaktım. Bir 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağımı ilave ediyorum ve soğanlarımı güzelce kavuracağım. Her zaman olduğu gibi hepimiz biliyoruz artık ev hanımları olarak. Bir çay kaşığı kadar tuz koyuyoruz ki daha kolay yumuşasın ve güzel kavrulsun. 1-2 dakika kavurduktan sonra havuç ve sarımsağımı ilave edeceğim. Sıra geldi havuç ve sarımsağımızı ilave etmeye. Havuç da biraz kavrulsun soğanlarımızla birlikte. ...2-3 dakika kadar havuç ve soğanla da kavrulduktan sonra hemen şöyle bir yarım yemek kaşığı domates salçası koyuyorum. Domates salçamı da biraz şöyle tıngırdatıp çiğ kokusunu alıyorum. Salçamızı genelde özellikle domates salçası, biber değil, yemeğimize koyduğumuz zaman mutlaka birkaç dakika kavurup kokusunu çıkarmamız lazım. Şimdi de domateslerimizi ilave ediyoruz. Domateslerinden hemen sonra şöyle bir 2,5 yemek kaşığı pirincim var. Pirincimi koyuyorum. Domatesim ölürken pirincim de biraz kavrulmuş oluyor. Çok kolay görüyorsunuz ama bayağı eni konu yemek oluyor arkadaşlar ve tadını size anlatamam. Çok leziz ve sağlıklı bir yemek. Bir 2-3 dakika ben bu şekilde bunları kavuracağım şimdi taze soğanlarımı atmadan önce. Sıra geldi soğanlarımı ilave etmeye. Soğanlarımı üzerine katıyorum. 1 tatlı kaşığı kadar toz şeker koyuyorum. 1 çay kaşığı soğanımı kavururken koymuştum. Ama biz biraz tuzlu seviyoruz. O yüzden 1 çay kaşığı daha tuz ilave ediyorum. Bu tamamen sizin keyfinize bağlı. Elzem değil arkadaşlar. Şöyle bir 2 dakika birlikte kavuruyoruz.
ve üzerine geçecek kadar, çok cıvıl cıvıl su olmayacak, tam üzerine geçmeyecek. Soğanların şöyle hemen azıcık, evet bu kadar. Yaklaşık diyebilirim ki size bu benim yaptığım ölçülerde yarım su bardağı ile bir su bardağı arası bir su koydum. O da pirinç için koydum. Pirinç emsin diye. Yoksa taze soğanlar sulu, domates sulu, kuru soğanımızda su var. Çok fazla suya ihtiyacımız yok. Şimdi kapağımı kapatıyorum. Fokur fokur kaynayacak hemen. Kaynadıktan sonra da altını kısıyorum. Kısık ateşte pirinçlerim pişene kadar. Soğanlar zaten çabuk pişer. Sadece pirinçlerin pişmesine dikkat ediyoruz, kabarmasına, ve yemeğimiz hazır olacak. Yemeğimiz oldu. Gördüğünüz gibi nereden anlıyoruz? Pirinçlerimiz kabardığı ve yumuşadığı zaman yemeğimiz olmuştur. Şimdi servis edelim. Leziz yemeğimiz hazır oldu. Hem çok vitaminli, hem çok sağlıklı, hem de çok lezzetli. Gerçekten biz bu yemeğe bayılıyoruz. Size de göstermek istedim ki siz de deneyin ve bu lezzeti bir tadın. Videomun başında söylediğim gibi bir gün pırasa çok çekmişti canım. Nasıl pırasa aradım, her yerde bulamadım. Taze soğanla denemek istedim. Çünkü pırasa taze soğan ailesinden gelen bir sebze. Ve bu yemeği keşfettim. Çok lezzetli olduğunu görünce çok sık da yapmaya başladım. Pırasa olmadığı dönemlerde bu tarifi deneyebilirsiniz. Mutlaka denemenizi de öneriyorum şiddetle. Deneyecek olanlara afiyet olsun diyorum. Lütfen yorumlara yazın deneyenler, çünkü çok merak ediyorum fikirlerinizi. Tariflerimin beğenilip yapılması, denenmesi ve onların da olumlu sonuç getirmesi beni inanılmaz derecede mutlu ediyor, motive ediyor arkadaşlar. Bütün amacım bu çünkü. Beni bu dakikaya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Eğer ki bu videoda karşılaştıysak, daha yüzlerce videom var oynatma listelerimde. Tatlılardan tuzlulara, sulu yemeklerden kebap tariflerine, hamur işlerine ve sebze yemeklerine, hepsini bir gözden geçirin. Hele ki meze tariflerimi tek geçerim arkadaşlar. Tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bildirim zili çok çok önemli. Paylaştığımız her video paylaşır paylaşmaz size bildirilir ve hiçbir şekilde hiçbir tarifimizi de kaçırmamış olursunuz. Ama aynı zamanda da bana çok destek olmuş olursunuz. Bu tarifleri sosyal medyalarınızdan da paylaşırsanız size minnet duyarım. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Hepinizi seviyorum. Sevgiyle kalın. Kendinize çok iyi bakın.